Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz rengarenk kalemler kızımın birkaç yıllık tükenmiş, bitmiş kalemleri arkadaşlar. Hepsi de bitmiş durumda. Geri dönüşüme gideceklerdi. Son anda aklıma geldi. Bunlardan ben terezzo yapabilirim ve bunları çeşitli çalışmalarımda renklerinden faydalanarak kullanabilirim diye düşündüm. Ve nasıl yapılacağı hakkında bu videoda sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Özellikle şu uç kısımlarını ayrıca değerlendirilebilir. Ben şunları kırdım, uç kısımlarını. Bakın bunlarınkini kırmadım. Şimdi tabi bunu yaparken mutlaka eldiven giyin. Çünkü ister istemez bitse de renkleri bir şekilde ellerimize bulaşıyor, çevreye bulaşabiliyor. Ben size göstermek adına bir kısmını burada kıracağım. Yani bir açık alanda, bahçede de kırabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Nasıl kıracağımı da göstereceğim. Şöyle altına ses yapmaması için eski kesim çalışmalarından kesim tahtası var. Bu şekilde bir mermer parçası. Poşeti içine geçirdim ve poşet yıpranana kadar bunları bu şekilde kıracağım arkadaşlar. Etraf bakmıyor. Şu şekilde bakın. Evet, bu şekilde kırıyorum arkadaşlar. Yani poşet yıpranana kadar, daha sonra poşeti değiştirebiliriz. Daha inceltmek isterseniz makasla çok kolay inceliyor. Önce bunları kırarak kolaylatmak istiyoruz. Şu şekilde etrafa da saçılmamış oluyor böylece. Tekrar gösterelim. Bakın çok fazla ses de yapmıyor. Sesini özellikle kırpmadım. Ses miktarını anlayın diye. Ama altta dediğim gibi mermer olması gerekiyor ses yapmaması için. Şunu deneyeceğim. Evet, böyle. Bakın içerisindeki keçeli uç vardı. Onlar da İçindeki uçlar da bu şekilde çıkıyor. Bunu ayırıp atabilirsiniz. Şimdi tekrar rengarenk görünce ilham alıp bundan bir şeyler yapmak istedim arkadaşlar. Evet. Şu iç kısımlarını ayırıyorum arkadaşlar. Kullanmayacağım onları. Bakın bu şekilde kolaylıkla kırabiliyorsunuz. Şöyle uzun olanları makasla küçültüyoruz. Yani kırabilirsiniz ama etrafa rahatsızlık vermemek adına şöyle küçültebilirsiniz. İmkanınız yoksa yani dışarıda kırmak gibi, benim gibi. Evinizde bulunan süzgeçlerin farklı boylarından yararlanarak kalem parçacıklarını benim gibi sizler de eleyebilirsiniz. Bu şekilde farklı boyutlarda kalem parçacıkları oluşturdum. Çünkü kalem parçalarının boyutlarına göre çalışma alanları da değişebiliyor. Küçük alanlarda daha minikleri kullanabilirsiniz veya büyük alanlarda daha geniş alanlardakileri büyük parçalar olarak kullanabilirsiniz. Yani ihtiyaca göre, yapım özelliğine göre, tasarımınıza göre farklı boylarda kullanabilirsiniz. Bu terezzoları bir sonraki videolarda sizin için bazı projelerde kullanacağım. Beni lütfen takipte kalın. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.